Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak bir piyasa yorumu yapacağım. Daha sonra da teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Mayıs ayına ait dış ticaret açığı %20 artış göstererek 4,13 milyar dolar olur iken Ocak ayı ile Mayıs ayı itibariyle ise dış ticaret açığımız %13'lük bir geri çekilme gerçekleştirdi. İhracatımız 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar oldu. İthalatımız ise %54 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %1,12 değer kaybederek 1356,34 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi ise 13 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,13 ile turizm olur iken en çok kaybettiren sektör ise %2,45 ile iletişim sektörü oldu. Dolar Türk lirası kuru dünü düşüşle tamamlarken piyasalar peşi sıra gelen zam haberleriyle sabaha uyandı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarında tüm abone gruplarına %15 zam yapıldı. 2021 yılında elektrik fiyatları daha önce Ocak ayında yaklaşık %6'lık bir zam görmüştü. Doğalgazda da konut abone grubu tarifesine %12, sanayi abone grubu tarifesine ise %20 oranında zam geldi. Elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde de %20'lik artışa gidilirken doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay %1 civarında artış yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reform programında yer alan 2 tane KGF teminatlı programın Temmuz ayında hayata geçirilebileceğini söylerken ilk olarak ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacağını da belirtti. İkinci olarak ise küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle kredi erişim imkanı sağlayacağını vurgularken Merkez Bankası parasal aktarım mekanizmasının etkinin artırılması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanını azami oranını %20'den %10'a düşürdü. Bu kararla ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar Türk lirası, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar Amerikan doları tutarında artması bekleniliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılık oranlarında yükseltti. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre vadesiz ihbarlı 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılıklarını %19'dan %21'e artırırken 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarında %13'ten %15'e çekti. Söz konusu oranlar 19 Temmuz tarihi itibariyle geçerli olacakken böylelikle bankaların elinde daha çok döviz tutması sağlanmak isteniliyor. Bu kararın yansımalarını da tabii ki göreceğiz.
Genel trendde herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Kurlarda yükseliş ve borsada da düşüş beklentimi koruyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilere baktığımızda Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen özel sektöre ilişkin tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 692 bin kişi olarak açıklandı. Chicago PMI verisi beklentilerin altında 66,1 puana düşerken veriler sonrası 4 ayın en düşük verisi olarak kabul edildi. Beklemedeki konut satışları ise beklentilerin üzerinde %8 olarak açıklanırken Eylül 2020 yılından bu yana aylık bazda en yüksek artış olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 6,7 milyon varil azalış gösterirken beklentiler 4,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları son 6 haftadır azalış gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 1,46 milyon varil düşüş gösterirken ham petrol stokları 3 haftadır azalışta. Nijerya Ulusal Petrol Şirketi CEO'su ve Nijerya'nın OPEC'teki temsilcisi olan Mele, OPEC'in petrol fiyatlarını tüketicilerin kabul edebilecekleri bir seviyede tutmak üzere üretimini artıracağını söyledi. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, varlık alımında azaltımın yıl sonundan daha erken başlamasını tercih ettiğini söylerken, gelecek yıl enflasyonun geniş tabanlı olmasını ve %2,4 seviyesinde gerçekleşebileceğini de vurgularken, bir an önce adımların atılmasının da altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin dün %1,44 seviyesine kadar gerilese de bu sabah tekrardan %1,47 seviyesinde işlem görüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken ve tahvil faizlerinin %1,5 seviyesinin üzerinde tutunamadığını da görüyoruz. Bu durum hem piyasaya nefes aldırırken hem de borsalardaki yükselişi destekleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dolar endeksinde ise yükselişin devam ettiğini görürken Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü karışık bir seyirde kapattı. Gelen verilerin iyimserliği de Amerika Birleşik Devletleri borsalarının yükselmesini sağlıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisinin 62,6 gelmesi beklenirken ISM imalat verisinin ise 61 puana düşmesi bekleniliyor. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve ekonomik toparlanmanın hızlanması ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde son yılların en yüksek PMI verilerine şahit olurken Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısının da 388 bine düşmesi bekleniliyor. Son 2 haftadır haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısında bir düşüş görülse de Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdamda toparlanmanın devam ettiğini de söyleyebilirim. Bugün gözler ayrıca OPEC toplantısına çevrilmiş durumda. Koronavirüs sonrası artan petrol talebi fiyatlarda yükseliş baskısı yaratırken 2021 yılında günlük petrol talebinin 6 milyon varile çıkması beklendiği piyasalarda OPEC Plus üyelerinin petrol kısıtlamalarını azaltması bekleniliyor. Bu bağlamda bugün OPEC Plus üyelerinin üretimi günlük bazda 500 bin varil artırması planlanırken bu üretim artışının petrol fiyatlarını düşürmeye yeterli olup olmayacağını da piyasalardan takip ediyorum.
Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde son dönemde tahvil alım programının azaltılması ve ekonominin gidişatı için çok kritik olan enflasyon verilerini takip ettik. TÜFE beklentiler dahilinde %1,9 olarak açıklanırken çekirdek TÜFE'de benzer bir şekilde beklentiler dahilinde %0,9 olarak gerçekleşti. Enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın beklediği şekilde ilerlemeye devam ederken dolar endeksinin yükselmesiyle Euro dolar paritesinde de satışlar hızlanırken Euro Türk lirasında da düşüşlerin yaşandığını gördük. Avrupa borsaları ise koronavirüsün çok daha kolay bulaşan Delta varyantının yayılmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Bugün Euro bölgesinde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisinin 63,1 gelmesi beklenirken işsizlik oranının ise %8 olarak açıklanması öngörülüyor. Bölge ekonomilerinden gelecek PMI verileri de Euro ve Avrupa borsaları üzerinde etkileyici olacaktır. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksindeki görülen yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi sonucunda ons altında da satışların devam ettiğini görüyoruz. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası aşağı yönlü trendin devam ettiğini görürken diğer değerli metallerde de değer kayıplarının yaşanması dikkat çekiyor. Özellikle istihdam verisi beklentinin hemen üzerinde gerçekleşmesi fiyatlarda etkili olurken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1785 ve 1795 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1765 ve 1750 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında döviz kurundaki görülen geri çekilme ons altındaki geri çekilme ile de desteklenince gram altında 490 Türk Lirası seviyesinin altını gördük. Cuma günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi hem döviz kurunda hem de ons altın tarafında hareketliliğe neden olabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim gram altında 500 Türk Lirası ve 510 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 490 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri özel sektör istihdam verisi beklentilerin hemen üzerinde 692.000 seviyesinden gerçekleşirken İngiltere aşılamanın etkisiyle beraber diğer ülkelerle arasındaki farkı aşmasına rağmen son günlerde yaygın hale gelen Delta varyantının etkileri uzmanlar tarafından araştırılıyor. Avrupa Birliği salgının yeni boyutlara ulaşmaması adına gümrüklerini İngiltere'ye kapatabileceklerini belirtirken hareketlerini yukarı yönlü devam ettirmesini beklediğim paritede yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3835 ve 1,3860 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,3780 ve
37.65 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar-yen paritesinde ise dolar endeksindeki görülen yukarı yönlü hareket sonrasında paritede geri çekilmelerin hızlandığını gördük. Japonya'da Mayıs ayı işsizlik oranı beklentilerin üzerinde %3 olarak gerçekleşirken dünya genelinde yayılmaya başlayan Delta varyantı piyasalarda endişe oluşturmaya devam ediyor. Cuma günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisini yakından takip ederken dolar-yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 111,50 ve 112,10 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 110,80 ve 109,40 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.